Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Ancak bu sadece bir kutlama günü değil. Kadınların yüzyıllardır süren mücadelesinin bir sembolü. Kadınlar toplum içinde hak ettikleri yere ulaşmak için çalışma hayatına girme, eşit ücret, seçme ve seçilme hakkı gibi birçok alanda büyük bir savaş verdi. Son 100 yılda bu mücadele dünya genelinde pek çok şeyi değiştirdi ama hala tamamlanmadı. Türkiye'de 5 Aralık 1934 tarihinde Atatürk'ün talimatı ile dönemin Başbakanı İsmet İnönü ve 191 milletvekilinin sunduğu kanun teklifi ile Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verildi. Ancak dünyanın geri kalanında kadınlar bu hakları kazanmak için yıllarca mücadele etmek zorunda kaldı. Oy hakkı, eşit çalışma koşulları, toplumsal statü, kadınlar her hakkı için savaş verdi ve vermeye devam ediyor. Peki bu mücadele nasıl başladı? Bu uğurda mücadele veren veya geçmişte erkek egemen alanlardaki başarılarıyla umut olan sembolik kadınların hikayesi. Ulus tarih başlıyor. 1908 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kadın işçiler erkeklere kıyasla ortalama %50'den daha az ücret alıyordu. Özellikle tekstil sektöründe kadın işçilerin maaşları erkeklerin 1/3 kadardı. Üstelik günde 10 ila 16 saat çalışmak zorundaydılar ve hiçbir sosyal güvenceleri yoktu. Bu eşitsizliğe karşı 1908'de New York'ta 15.000 tekstil işçisi kadın daha iyi çalışma koşulları ve eşit ücret için yürüyüş düzenledi. Bu büyük protesto kadın işçi hakları mücadelesinin fitilini ateşledi ve ilerleyen yıllarda 1911'de Dünya Kadınlar Günü'nün ilan edilmesine zemin hazırladı. Kadınlar haklarını almak için sokağa çıktı ve dünya bir daha eskisi gibi olmadı. Kadın hakları mücadelesi 1900'lü yıllarda hız kazandı ama aslında çok daha eskilere dayanıyor. Avrupa'da eylemlerle hak aranırken Amerika'da hak arayışı eyalet meclislerinde mücadeleyle başladı. Kadınların oy hakkı için kurulan en büyük örgütlerden biri Amerikan Kadın Oy Hakkı Derneği AWSA, 1869'da kadınların seçme hakkı için eyalet bazlı bir mücadele yürüttü. 1869'da Wyoming eyaleti kadınlara oy hakkı veren ilk eyalet oldu. 1870'te Utah eyaleti, 1893'te Colorado eyaleti kadınların oy hakkını kabul eden diğer eyaletler oldu. AWSA, radikal eylemler yerine yasama sürecini kullanarak değişim yaratmaya çalıştı. Eğitim, kadın hakları ve sosyal reformları destekledi. Eyaletler bazında tek tek kazanılan oy hakkı 1920'de tüm Amerika Birleşik Devletleri'nde yani başkanlık seçimlerinde kadınların oy hakkı kazanmasını sağladı. Dünya Emekçi Kadınlar Günü sadece hak arayanların değil, kadınlara örnek olan tarihte yer edinen sembolik isimleri de hatırlamamızı gerektirir. Tarihte bilinen ilk kadın yazar, M.Ö. 2285-2250 yılları arasında yaşamış olan Akkadlı Enheduanna, Sümer uygarlığında rahibe, şair ve yazar olarak iz bıraktı. O sadece yazmadı, ilahi güçlerle insanlar arasındaki bağı anlatan ilk edebi eserleri kaleme aldı. Ninme Sarra ve Tapınak İlahileri gibi şiirleri çivi yazısıyla kil tabletlere işlendi. Bu tabletler bugün British Museum'da sergileniyor ve onun sesi binlerce yıl sonra bile yankılanmaya devam ediyor. Hipatia, antik çağın ilk kadın matematikçisi, filozofu ve astronomuydu. İskenderiye Okulu'nda ders verdi ve bilim dünyasında erkek egemenliğine meydan okudu. Konik kesitler üzerine yaptığı çalışmalar matematik tarihinde devrim niteliğindeydi. Astrolabe cihazının geliştirilmesine katkı sundu ve gök cisimlerinin hareketlerini inceledi. Onun bilgeliği ve cesareti yüzyıllar boyunca bilime ilgi duyan kadınlara ilham verdi. Hipatia'nın ışığı özgür düşünceyi savunan herkes için hala yanıyor. Kadın hakları mücadelesinin en önemli isimlerinden biri Clara Zetkin'di.
Alman sosyalist, öğretmen ve kadın hakları savunucusu olan Zetkin, kadın işçilerin örgütlenmesi için büyük çaba harcadı. 1910 yılında Kopenhag'daki Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını önerdi. Bir yıl sonra 1911'de Almanya, İsviçre, Avusturya ve Danimarka'da ilk uluslararası kutlamalar gerçekleşti. Kadınlar hala seçme ve seçilme hakkına sahip değildi, ancak çalışma hayatında ve toplumsal platformlarda eşitlik arayışları hız kazandı. Marie Curie, bilimin erkek egemen olduğu bir dönemde akademide var olma mücadelesi veren öncü bir bilim insanıdır. Polonya'da kadınların üniversite eğitimi almasının yasak olduğu bir ortamda Paris'e giderek Sorbonne Üniversitesi'nde fizik ve matematik eğitimi aldı. Radyasyon üzerine yaptığı araştırmalarla 1903'te Nobel Fizik Ödülünü kazanan ilk kadın oldu. 1911'de Nobel Kimya Ödülünü alarak 2 farklı bilim dalında ödül kazanan ilk kişi oldu. 1927 yılında düzenlenen ve dünyanın en büyük bilim adamlarının katıldığı Solvay Konferansı'ndaki tek kadın oydu. Akademide kadınlara yönelik ön yargılara rağmen azmiyle bilimde devrim yarattı. Çalışmaları kanser tedavisinden nükleer enerjiye kadar pek çok alanda ilham vermiştir. Einstein 1953'te bir anma sırasında Marie Curie için şunları söylemişti. Gücü, iradesinin saflığı, kendine karşı sertliği, nesnelliği, bozulmaz yargısı, tüm bunlar nadiren tek bir bireyde bir araya gelen şeylerdir. Marie Curie'nin karakter gücünün ve bağlılığının küçük bir kısmı Avrupa'nın entelektüellerinde olsaydı, Avrupa daha parlak bir gelecekle karşı karşıya kalırdı. Einstein haklıydı ve o Avrupa 4 yıl sonra 80 milyondan fazla insanın öleceği bir savaşa sürüklendi. 8 Mart 1917'de artan gıda fiyatları ve yoksulluk nedeniyle Rusya'nın o zamanki başkenti Petrograd'da, şimdiki St. Petersburg, kadınlar ekmek kuyruklarından çıkarak "ekmek istiyoruz" sloganlarıyla sokaklara döküldü. Bu protesto hızla büyüyerek büyük bir halk hareketine dönüştü ve Bolşevik devrimini tetikledi. Kadınların başlattığı bir eylem, Çarlık rejiminin çöküşü ve sosyalizmin doğuşuyla sonuçlandı. Devrimden sonra halk hareketinin kadın liderlerinden Nadezhda Krupskaya, Sovyetlerde eğitim sistemini reforme eden önemli isimlerden biri oldu ve kadınların toplumda eşit haklara sahip olması için mücadele etti. Kadınlar yalnızca haklarını istemekle kalmadı, dünyayı değiştirdi. Suffrage, oy hakkı kelimesinden türetilen suffragette, 20. yüzyılın başlarında İngiltere'de kadınlara oy hakkı tanınması için mücadele eden aktivist kadınlara verilen isimdir. Suffragette'ler, kadınların yalnızca seçme değil, aynı zamanda eşit vatandaşlık haklarına sahip olması gerektiğini savundular. Emmeline Pankhurst liderliğinde Kadınların Sosyal ve Politik Birliği adlı birlik kuruldu ve kadınlar geniş kitleler halinde organize olarak radikal eylemlerle seslerini duyurmaya başladı. Bu hareket gösteriler, açlık grevleri, parlamento önünde protestolar, parlamento baskınları ve kamu binalarına zarar verme gibi eylemlerle dikkat çekti. Suffragetlerin mücadelesi sayesinde kadınlar 1918'de sınırlı, 1928'de ise tam oy hakkını kazandı ve dünya çapında kadın hareketlerine ilham verdiler. Kadın mücadelesi her yerde büyümeye devam etti. 1968'de İngiltere'de Ford'un Dagenham fabrikasında çalışan kadın işçiler erkeklerden %15 daha az maaş aldıkları için greve çıktı. Rita O'Grady ve diğer işçi kadınlar eşit işe eşit ücret diyerek büyük bir direniş başlattı. Fabrikayı durdurdular. Hükümeti harekete geçirdiler ve sonunda İngiltere'de 1970'te eşit ücret yasasının çıkmasını sağladılar. Kadınların direnci tüm dünyada yankı uyandırdı ve iş hayatındaki eşitsizliklere karşı büyük bir adım atılmış oldu. 1960 yılında Sri Lanka'da Sirimao Bandaranaike dünyanın ilk kadın başbakanı olarak tarihe geçti. 1974'te Arjantin'de Isabel Perón devlet başkanı oldu. Birleşik Krallık'ta 1979 ve 1990 yılları arasında 3 seçim zaferi kazanan Margaret Thatcher, 20. yüzyılın en uzun süre görev yapan Birleşik Krallık Başbakanı oldu. 1988'de Pakistan'da Benazir Bhutto, bir Müslüman ülkenin ilk kadın başbakanı oldu.
2005'te Almanya'da şansölye, başbakan seçilen Angela Merkel, 2005-2021 yılları arasında 16 yıl boyunca Almanya'yı yönetti. Ancak bugün bile kadınların hem parti lideri hem de milletvekili olarak temsil oranları yeterli değil. Eşit bir gelecek için kadınların yönetimde daha fazla yer alması şart. Türkiye'de kadın hakları mücadelesi Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan bir değişim süreciyle şekillendi. Kadınlar sadece seçme ve seçilme hakkı için değil, eğitim, çalışma hayatı ve toplumsal eşitlik için de büyük mücadeleler verdi. Halide Edip Adıvar, Kurtuluş Savaşı'nda cephelerde aktif rol aldı ve aynı zamanda kadınların eğitim hakkı için büyük çaba sarf etti. Nezihe Muhittin, Kadınlar Halk Fırkası'nı kurarak Türkiye'de kadın haklarını örgütleyen ilk isimlerden biri oldu. Sabiha Gökçen, dünyanın ilk kadın askeri pilotu olarak tarihe geçti ve kadınların havacılık gibi erkek egemen alanlarda da var olabileceğini kanıtladı. Afet İnan, Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak eğitim reformlarında önemli rol oynadı ve kadınların bilimde, akademide yer almasını teşvik etti. Türkan Saylan, Cüzzamla Savaş Derneği'nin kurucusu, eğitimde fırsat eşitliği için çalışan bir doktor ve akademisyen. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile binlerce kız çocuğunun okumasına öncülük etti. 8 Mart kadın hakları mücadelesini ve kadın işçilerin eşitlik, adalet ve insanca çalışma koşulları için verdikleri mücadeleyi anmak için pek çok devletçe kabul edilmiş ve kutlanmaktayken 1977'de Birleşmiş Milletler 8 Mart'ı Dünya Kadınlar Günü ilan etti. 8 Mart emekçi kadınların mücadelesinin bir ifadesi olarak kadınların haklarını savunmak ve eşitlik çağrısı yapmak için küresel bir semboldür. Ancak bugün hala kadınlar dünyanın farklı köşelerinde oy hakkından, çalışma hakkından, eğitim görme hakkından, kanunlar önünde eşit görülme hakkından, söz hakkından mahrumlar. Tüm emekçi kadınlar için daha aydınlık bir dünya dilerken Nazım Hikmet'in bir şiiriyle sizlere veda ediyorum. Kimi der ki kadın uzun kış gecelerinde yatmak içindir. Kimi der ki kadın yeşil bir harman yerinde 9 zilli köçek gibi oynatmak içindir. Kimi der ki hayalimdir, boynumda taşıdığım vebalimdir. Kimi der ki hamur yoğuran, kimi der ki çocuk doğuran, ne o, ne bu, ne döşek, ne köçek, ne hayal, ne vebal. O benim kollarım, bacaklarım, başımdır. Yavrum, annem, karım, kız kardeşim, hayat arkadaşımdır.